Herkese merhaba, ben Çağan. Bugün herkesin elinde olan bir setup'la nasıl iyi bir davul kaydı yaparız, küçük bir odada nasıl verimli bir davul kaydı yaparız, bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir davul kaydı için elimizde ne olması gerekir? İyi bir davul setup'ı, iyi çalan bir davulcu, bugün ikisine de sahibiz, ve bir metre. Evet, yanlış duymadınız. Bir metre. Metre ile birçok şeyi halledebilirsiniz. Çünkü unutmayın ki birden fazla mikrofonla yapılan kayıtlarda belli faz farklılıkları meydana gelecektir. Bu faz farklılıklarını en basit şekilde egale edebilmemiz için metre bize güzel çözümler sunmaktadır. Örneğin bugün basit bir davul kitiyle kayıt yapacağız. Böyle çok büyük, çok acayip mikrofonlarla yapmayacağız. Bu sound'un da nasıl olabileceğini size göstermek istiyorum küçük bir odada. Bu oda aşağı yukarı 18 metrekarelik bir oda. 18 metrekarede neler yapabileceğimizi siz de göreceksiniz. Küçük ve akustik açıdan ölü odalarda basit, yakın çalınan in your face diye tabir ettiğimiz davul sound'una daha rahat ulaşabiliriz. Fakat bu tarz odaların negatif özelliği ise eğer çok yüksek tuşede bir davul çalıyorsak o zaman büyük tavanlı, büyük odalar bizim daha fazla tercih edeceğimiz yerlerden gelir. Eğer küçük çalımlı bir sound elde etmek istiyorsak küçük odalar bize bu yönde pozitif etkiler sağlayacaktır. Şimdi basitçe nasıl mikrofonladığımızı anlatmak istiyorum. Kick derisinin hemen içine on aksis dediğimiz, yani direkt ses kaynağını gören yere biz on aksis diyoruz. Biraz daha dışına çevirirsek ona off aksis diyoruz mikrofonlamada. Her mikrofonlama on aksis olacak şekilde tam olarak kaynağa gelecek bir pozisyonda yerleştirmemiz lazım. Mikrofon ve gövde arasında eğer 4 parmak bir mesafe varsa bu yeterli olacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken, davulcu çalarken bagetin mikrofona çarpmaması, yani bir tık davulcuya bir konfor alanı sağlamamız gerekmektedir. Bunun haricinde en çok merak edilenlerden biri overhead mikrofonlama. Daha önce size stereo mikrofonlama ile alakalı bir video çekmiştim. O videoda 3-4 çeşit stereo mikrofonlamanın nasıl olması gerektiğini, ölçülerini aşağı yukarı söylemiştim. Şimdi davul mikrofonlamasında eğer küçük bir odada iş yapıyorsanız mantıklı olanı, ben genelde 90 ile 100 santim arasını tercih ederim. Snare'dan yaklaşık 90-92 100 o odanın size vereceği rahatlığa göre, davulcunun çalım rahatlığına göre belirleyeceğiniz bir rakam. Ben aşağı yukarı her zaman 92 santim civarında tutmaya çalışırım. İki mikrofonlama arasında da aşağı yukarı 60 ile 80 santime eğer AB yapacaksanız, dediğim gibi bunu ORTFN ya da XE yapabilirsiniz. Ben 60 santim civarında tutmayı tercih ettim burada. Çünkü şimdi bugün çalacağımız davul çok basit bir davul. Bununla beraber eğer bunu mesafeyi bir tık dar tutarsak left ve right'taki ziller bize panoramada daha iyi duyulacaktır. Bugün mikrofonlamada standart bir kit kullandığımı söylemiştim. Evet, standart bir Levitt kiti kullanıyoruz. Ben normalde overhead'lerde her zaman geniş diyafram tercih ediyorum ama herkesin elinde geniş diyafram olmayabilir. O yüzden bir çift kalem kondansör dediğimiz modelleri kullandım. Tom'da gene dinamik bir mikrofon kullanıyoruz. Floor Tom'da gene dinamik bir mikrofon kullanıyoruz. Snare'da zaten standart dinamik bir mikrofon kullanıyoruz. Alt Snare'da klipsli ve rahat olması açısındansa onu size göstereceğim. Bir kondansör mikrofon. O da bir davul mikrofonu. Normalde Tom için kullanılan bir mikrofonu Snare'da kullanmayı tercih ettim. Burada işte şöyle bir deneysel bir hareket yaptım. Burada da bir dinamik mikrofon kullandım. Fakat bunu şimdi davul kaydı esnasında, şu an daha davul mikrofonlamasını bitirmedim. Çağlar gelince son halini vereceğim. Bunu snare ve kick arasında ve tom arasında tutarsanız daha sonra özellikle snare ve tom sound'u için hafif kompresleyerek mixte çok güzel bir yerini alacaktır. Hem kickten gelen bir sound'u içine alacaktır, hem de snare'dan gelen, ve bu totalde eğer fazları doğru eşitlerseniz size pozitif bir etki kazanacaktır. Eskiden fazla alakalı problemler çok daha büyüktü. Fakat bugün bazı pluginler sayesinde biz bu mikrofonlardaki faz farklılıklarını sıfıra indirebiliyoruz. İkinci önemli bir etmen, eğer odanızı biraz tanıyorsanız, ki odayı tanımıyorsanız da şöyle tanıyabilirsiniz. Önce davulcunuza bir çaldırın bütün bir davulu. Siz de odanın içerisinde gezinin. Odanın belirli yerlerinde belirli frekanslar birikebilir. Bunlar genelde low, yani alt frekanslar dediğimiz
frekanslardır. Eğer bu birikmeleri gördüğünüz bir köşe ya da bir bölge bulursanız oraya da saçma sapan hiçbir anlamı olmayacak bir şekilde bir mikrofon koymanızı tavsiye ederim. Neden böyle diyorum? Çünkü daha sonra bunu mixte gerçekten çok verimli kullanabilirsiniz. Unutmayın, buradaki en büyük hadise faz. Fakat metre kullanarak birçok faz problemlerinin önüne geçebilirsiniz. Ben odanın da bir köşesine mikrofon koydum. Bu mikrofonun olayı orada biriken bas ve sub frekansları alması. Orada bir kalem kondansör tercih ettim. O kalem kondansörü daha sonra mix içerisine yedirip çeşitli oyunlarla ekstra bir sound'a güzellik katacağız. Bir de her zaman kickten 1,5 metreye yakın bir mesafede geniş diyafram koymayı tercih ediyorum. Gene bugün çok basit bir mikrofon kullandım. Burada da tüm davul sound'unun karşıdan yakın bir bölgeden nasıl duyulduğunu, özellikle kick ve snare'ın nasıl duyulduğunu almak istedim. Bir de mutlaka bir mono room kullanın. Eğer odanız büyükse çok fazla oda mikrofonu kullanmanızı tavsiye ederim. Çok fazla derken abartmayın. Yani 2 olur, 3 olur, 4 olur. Odanın güzelliğine ve sizin kaydetmek istediğiniz sound'a göre değişir. Bir mono room mutlaka kullanın. Varsa 2 room kullanın. Bu teknikle gerçekten güzel bir davul sound'u elde edebilirsiniz. Davul kaydı sırasında bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri de preamp seçimi. En iyi preamp'ı kullanmaya çalışın. Çünkü iyi preamp hem alt hem de üst frekansları dengeli, kararında ve güçlü olacaktır. Şimdi isterseniz gelin nasıl bir sound çıkıyor ona bakalım. Lütfen davul kaydı yapmaktan çekinmeyin. Herkese iyi seyirler. Kanala abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Şimdi Çağlar bize iyi bir davul kaydında olmazsa olmaz davul tuningi ve davulla alakalı bazı bilgiler verecek. Ya vallahi şarkıya göre çok değişiyor, projeye göre değişiyor. Yani direkt önce tonlamadan başlayayım hatta. Trompette alt teli, üst teli gerginliği arasındaki fark tomlardaki ya da kick'teki gibi değil. Ben altı olabildiğince gergin tutuyorum burada. Duruma göre, mikrofonun tepkisine göre, deriye, trompete göre şey oluyor. Bazen bir iki tanesini boşaltabiliyorum. Bir iki tur döndürüp. Ama üstü tamamen şarkıya göre. Deri dahil olmak üzere, trompetin derinliği dahil olmak üzere. İşte maple mı, Fringe mi ona göre. Yani tamamen proje. Onun haricinde kullandığım deriler genelde çift kat deri oluyor. Tek kat deri çok sevmiyorum. Ötebiliyor çünkü. Alt deri de biraz daha kalın kullanıyorum. Yani Evans'ın 300 serisi var. 3 milim yanlış hatırlamıyorsam. 200 serisi var, 100 serisi var. 100 daha tabii düşük tuşa çaldığın şeylerde işine yarar. Ben 200 ve 300 kullanıyorum alt deride. Üst deride ama Remo'ya alıştım genelde. Emperor oluyor. Emperor çift kat ve kumlu. Bazen kendinden içten ringli olabiliyor. Mesela bu kesik bir deri. Buraya da geleceğim. Burada tam vurduğumuz yer arkadan patch'li olabiliyor. Önden patch'li olabiliyor. Ve buna çok vakit harcamak lazım aslında. O derileri sadece YouTube'da tutorial'ları izleyerek değil de birebir vurarak, tonlayarak. Mesela burada Evans Calf tonu var. Bu başka bir şey misal. Burada G2 var Evans'ın yine. Ki G2'yi seviyorum. 2 kat yine. G1 olursa tek kat falan filan. Şimdi bugün mesela daha old school böyle eski bir sound kayıt yapacağız değil mi? Yani böyle daha 70'ler 60'lar Evet, civarı. Nasıl tonladın davulu? Şunu biraz farklı tonladım. Ton 1'i. Önce onu söyleyeyim. Üzerindeki deri dediğim gibi daha caz çalımlarına uygun bir deri. Biraz da yüksekten tonladım ki genelde tonlarda çok kasnak kullanmam ama şöyle şeylere tepki veren gerilmiş derilerde daha net oluyor. Bu şekilde. Yani aslında projeye göre Değişiyor. davulun akordu ve davulun şekli, şemali, Her şey büyüklüğü, değişiyor. küçüklüğü her şey değişiyor. Buna örnek vereyim. Bunun üzerine örnekleyeyim daha doğrusu. Tabii. Bu konseptin dışında bilerek böyle bunu tonladım ki hani jazz tuning, o high tuning dediğimiz şey nedir? Bunun alt üstüne gelince şöyle bir şey genelde altı minör üçlü yani minör 3 de bırakın yani 1,5 ses daha tiz olsun denir. Ben genelde aynı yapmaya çalışıyorum çünkü bazen deriden kaynaklı, davuldan kaynaklı bazı overtonlar oluyor. Harmonikler daha çok çarpışıyor ve yani o üçlü aralığı çok net duyamıyorsun bazen. Diyorsun, tuner da yapıyorum bu arada. I drum
tuner olması lazım. Android'de de var. Ondan yapıyorum. Mesela çok güzel geliyor. Misal şu an bu 220 La'da tonlu. Mesela kayıt yapana kadar biraz kaymış burası. Mesela bu La çok güzel geliyor. Bütün laglar aynı. Altta La ama vurduğunuzda güzel çıkmayabiliyor. O yüzden en son noktada mutlaka kulağınıza inanın. Yani abi bu kulağıma hoş geliyor buysa tamamdır. Yani en önemli tuner mutlaka kulağınız olacak. Burada böyle ikisini aynı yaptım ama genelde altı daha şey yapabilirsiniz. 1,5 ses. Bu arada majör üçlü yapıyorum bazen. Hani benim hoşuma gidiyor majör aralıklar. Hani böyle Değişik sound evet, arıyorsanız. daha ne derler mutlu duyuluyor gibi. Mesela Flirtom'da yine çok şey var. Bunun gibi de yapabiliriz. Mesela burada 16 inç ve derin bir şey var. Bunu ne kadar gersek o kadar aslında sağırlaşabilir. Yani high tune'da çok tınlamayabilir. Bunu da işte elimle önce sıkıp lagları çok hafif bir tur atıyorum. Aşağısında da keza öyle. Bageti alıp mesela üst burada daha tiz kalmış. Buna bugün çok bakmadım. Geçen hafta kayıt yapmıştık sen de. Öyle kalmıştı. Kulağımıza öyle hoş gelmişti. Bırakmıştık. Bu doğrudur ve mutlaka bunu uygulayın yok. Misal söylediğimin ters bir şey var şu an. Ve güzel geliyor. Bitti. Yani bu arada bu şeylere gelelim. Dampening olaylarına. Susturma. Tabii. İşte kesiklerden zaten bahsettim. Trompette çok çok iyi sonuç verdiğini düşünüyorum. Çalımlarda göstereyim istersen şu an. Konuşup Tamam. susup İstersen yapmayayım. hazırsan da bir davul Tamam. örneklerine bakalım. Sound açısından Tamam. ne oluyor ona bakalım. Öyle yapalım daha iyi olur. Tamamdır. Teşekkür ediyorum şimdilik. Rica Çok ederim. sağ ol. Şimdi bu farklı susturma metotlarından bahsedeyim. Tekniklerden biri Mungel'dir. Bu tür duct tape ya da kağıt, bantlar olabilir. Bunlar güzel o uğultuları alıyor. Bazı uğultuları sevebilirsiniz fakat genelde benim kayıt yaptığım insanlar o uğultulardan çok zorlanıyor içeride. Yani genelde bir susturma eğilimi oluyor ama ben onu o mevcut ses bütünlüğüne dahil etmek niyetindeyim. O yüzden bunların daha bir yani o konsepte bir ses kurgulamaya çalışıyorum. Her neyse bu genelde işimi görüyor. Ve ne olur ne olmaz bunu da şöyle Mungel'le birlikte tutturuyorum. Yani hafiften herhangi bir yerdeki rezonansı alma ya da 2 tane kullanıyorum. Tamamen bu benim deneme yanılma, tamamen nasıl diyeyim o sesi tercih etmemle alakalı. Biraz damak zevki de olabilir. Hani ben bu ping pong pung o seslerde yani solo çaldığımda keyifli oluyor ama müziğin içinde çok başka yerlere çektiğini düşünüyorum. Özellikle ton açısından o seslerin overtonları çok rahatsız ediyor. Örnekler vereceğim. Zaten az önce çaldığım setup'taki kurulum buydu. Şöyle yapmıştım. Bununla ilgili söyleyeceğim şey bunu low tune yaptığımızda genelde şey olur. 2 tane bu da dediğim gibi deneme yanılmayla tamamen kulağınıza güvenerek yapın. 2 tanesini tamamen gevşettiğim oluyor. Geri kalan gergin olabiliyor. Başka bir trompette hepsini eşit o iDrum Tune'daki şeyle
Lagları teker teker kontrol ederek eşit yapıyorum. Tamamen sizin zevkinize göre olabilir. Bunda bir handikap oluyor, onu söyleyeyim. Bazen gözden kaçabiliyor. Kayıt sonrası sıkıntı çıkartabiliyor bize. Çok gevşek olduğu için, hatta iki handikapı var. Birincisi rimshotlarda o ses, aradığımız o high tune'daki rimshot sound'unu elde edemiyoruz. Ve ben normalde daha bunu düz yere paralel kullanmayı tercih eden biriyim. Fakat burada kasnakla çalan bir insan olduğum için hani son yıllarda dedim ki madem ben bunu biraz böyle eğeyim, bu tarz bir şey çalacaksam tamamen trampetin ortasına. Çünkü buralarda da ötmeye başlayacak. Çünkü deri çok gergin değil ve o overtonlar, harmonikler daha rahatsız edici olabilir. O yüzden yüksek tuşa bir şey çaldığınızda da trampetin hep ortasına vurmanızı tavsiye ederim. Fazla ghost notalara da tepkileri çok fazla olmuyor çünkü... Bir yerde beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum orada kayıtta nasıl duyuluyor ama bu çaldığımız minik şeyler uğultuya sebebiyet veriyor. O yüzden high tune'da daha çok ghost, bu tarz şeylerde daha tek vuruşlara özen gösteriyorum. Şimdi hızlıca şey yapacağım. Bu arada bunun üzerine bir deri değil, bazen deriden deriye fark oluyor. Şimdi sırayla göstereyim. Mesela bu Remo deriydi. Bu benim aldığım bir Ludwig Trumpet vardı. Üzerindeki deri daha caz bir deriydi. Bunun sesi biraz daha tiz ve dağılıyor. Üst üste ikisini koyalım. Dediğim gibi şey yok. Mutlak bir doğru yok. Bambaşka bir şey oldu. Mesela burada daha çok germem gerekebilir gibi hissediyorum. Çünkü bakın. Bir tane daha koyayım. Başka şey. Özetle bir üzerini kaplama tişört koyduğum oluyordu. O sarı bezler vardır meşhur. Sarı bezlerden koyduğum oldu. Tamamen sizin zevkinize göre diyeyim. Hemen şimdi çok fazla tuning'e bakmadan, çok şeylere, laglara bakmadan sıkayım. Bakalım bambaşka bir şey çıkacak ortaya şimdi. Aynı trompet, aynı insan, aynı baget, aynı deri. Bakın şimdi gerdim bayağı bir şu an. Ghost'ları daha artiküle duyurabileceğim bir hal aldı. Ama ben yine bunda bu sesi sevmiyorum dediğim gibi. Biraz susturuyorum. Ya da full ring de olabilir. Mesela bu bayağı hani buraya bu arada sadece telefonu da koyabilirsiniz buraya. Cüzdan koyabilirsiniz. Demin çaldığım ritme benzer bir şey. İleri geri alıp karşılaştırın. Ghost'lar nasıl duyuluyor burada mesela? Yani mesela bu çok kesti. Kaldırdığımda mesela bu sesi sevebilirsiniz. Tamamen orada da karşılıklı mutabık olup devam edebilirsiniz. Trompet böyle. Bunu gösterdim. Dediğim gibi bu arada demin çaldığım old school şeyde bu hiç güzel tınlamadı. Çünkü bu daha tiz tınlıyor. Tabii bunu şu an tizleştirdim. Yani beni rahatsız ediyor bunun ses bütünlüğü olmadığını düşünüyorum. O yüzden hani bu ayrı ayrı tonlayayım öyle bırakayım dedim. Mesela ring. Yine high tune ama o uzamaları gayet alınmış. Bu arada bu çok uzayan bir tondu. Gretsch bu, Renown Maple. Alt derinin içten munjel koydum. Tam şurasında aşağıda içinde deri şey var, munjel var. Bu öyle susturabildim. Bayağı 3 saniye uzuyordu. Buraya geldiğimizde işte dediğim gibi bunu gevşek tonlamıştım. Ses sadece burada son olarak göstereceğim şey bu ringler nasıl hizmet ediyor. Sadece şu var. Bu genelde kullanılıyor. Yani floor çok uzuyor çünkü. Önce şu ince deriden başlıyorum. Pardon, önce derisiz vurayım.
Ben bu deriyi daha çok seviyorum bunun üzerinde. Şimdi hemen diğeri. Mesela şu an kulağıma bu güzel gelmiyor. İçeride iyi duyuluyor olabilir. Burada kendi kulağınıza değil de Çağan'ın kulağına güvenin. Bir şey ötüyor mesela, sağlam değil falan filan, dediğim gibi çok öngörülemeyen şeyler olabiliyor. Bu arada bugün bu trompet çok öttü mesela. Şuralarda bir yerde bayağı uğraş verdik. Oluyor böyle şeyler. O yüzden şimdi de gelen problemleri gösteriyorum. Pardon. Ring'e geldik en son olarak. Bu sesi alabiliriz zaten, bir şekilde en iyi ses benim için bu. Bu arada bunu da biraz gevşeteyim. Şu an hiç denemeden, dediğim gibi çok kötü bir ses çıkabilir. Tonuna bile bakmıyorum. Sadece şu an elimin ayarına güveniyorum. Bakalım elimin ayarı var mıymış. Pek yokmuş, gördüğün gibi ötüyor. Şu an azaldı. Ve iyi. Diğer kayıtla karşılaştırdığımızda göreceksiniz ki buralar bambaşka şeyler olmuş. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Evet, bugün davul kaydında sevgili Çağlar Aytan bizlerle beraberdi ve davul akordu ve çalımlarıyla alakalı çok güzel bilgiler verdi. Aşağıya Çağlar'ın mail adresini bırakıyorum. Oraya kişisel olarak sorularınızı iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Diğerler var mı? Göstereceğim. Var. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler Çağan. Teşekkürler izleyen herkese. Sağ olun. Görüşürüz.